Herkese selamlar. Bir önceki yayında insanları nasıl tanırız konusuna bir girizgah yapmıştım. Bu videoda biraz daha detaylara gireceğiz. İlk videonun devamı niteliğinde olacak. O yüzden sizden ricam eğer izlemediyseniz önce ilk videoyu izleyin. Ardından bunu izleyin. Önceki yayını şöyle bir hatırlayacak olursak ne demiştik? İnsanları tanırken mantığı devreden çıkartmamanın ve gözlemlemenin öneminden bahsetmiştik. Sözlerin ve davranışların birbiriyle orantılı, tutarlı olmasından bahsetmiştik. Peki neden özellikle bu iki noktadan başladım? Yani neden mantığı devreden çıkartmıyoruz ve gözlemleme yapıyoruz? Çünkü biliyorum ki ben size şunu desem, insanlardan her şeyi bekleyin, insandır her şeyi yapabilir, olabilir deyip geçin, ilgilenmeyin desem siz bunu yapamayacaksınız veya bunu yapmakta zorlanacaksınız. Çünkü insan ilişkileri bizi bazen oldukça yıpratabiliyor. İnsanlar beklemediğimiz şeyleri yapabiliyor. Biz çok fazla üzülebiliyoruz, yıpranabiliyoruz, böyle şeyler yaşanabiliyor. İnsanları tanımanın, az çok bir fikir sahibi olmanın önemi şurada devreye giriyor. Biz eğer bir şeyleri gözlemlersek, mantık çerçevesine oturtabilirsek, bir şeylere çok daha az şaşırmış olacağız ve bir şeyleri çok daha kolay normalleştirebileceğiz. Yani beklemediğimiz şeyin başımıza gelme olasılığı düşecek. Çünkü diğer türlü sadece duyguların ön planda olduğu bir ilişkide bu çıkarımlara varamadığınızda, yarın öbür gün ya da yıllar sonra bir şeyle karşılaştığınızda bunun yıkıcı etkisi sizin üzerinize daha fazla olabilir. Yani ben o kişiden beklemezdim, bunu nasıl yapar şeklinde olabilir. Tabii ki insan ilişkilerinin size yıpratması daha çok aileye yönelik oluyor. Yani beraber hayatı paylaştığınız insanlar veya paylaşacağınız insanları tanımak burada önem teşkil ediyor. O nedenle ben gözlemlemek diyorum. Peki ilk videoda anlattığım mantık ve gözlem sonucunda vardığımız sonuçlar %100 doğru sonuçlar mı? Veya bu kişinin hep böyle olacağını bize gösterir mi? Hayır, kesinlikle böyle bir iddiamız yok. Biz 3 aşağı 5 yukarı, yani o kişiyle özellikle yuva kuracaksak, bakın bu çok önemli bence. O kişiyi az çok tanımanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü evlendiğiniz zaman ne oluyor? O kişi aslında kaba tabirle sizi elde etmiş oluyor, öyle değil mi? O nedenle yani rol yapıyorsa bırakıyor, kendini tuttuğu, gizlediği bir şey varsa daha rahat olabiliyor. Siz de buna şaşırabiliyorsunuz. Yani o kişinin bambaşka bir yüzüyle belki karşılaşabiliyorsunuz. Bunu bir önceki videoda saydığım ve bu videoda söyleyeceğim yöntemlerle anlayabilir misiniz? Evet, az çok anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu videoları hazırlarken sadece kendimden değil, etrafı da gözlemleyerek size vardığım sonuçları aktarmaya çalışacağım. Tabii ki burada sizin karakteriniz ve beklentileriniz de önemli. Sizin kırmızı çizgileriniz de benim kırmızı çizgilerim ya da benim örnek verdiğim kırmızı çizgiler uyuşmuyor olabilir. O yüzden ben size şunu söylemek istemiyorum. Şöyle derse şunu yapın, böyle yaparsa bunu yapın diye çok fazla detay vererek çok spesifik örnekler vermek istemiyorum. Sizden ricam benim anlattıklarımdan yola çıkarak mantık yürütmeniz ve kendinizi düşünüp ona göre hareket etmeniz. İnsanları tanıma konusu da böyle çok ahım şahım bir konu değil, gözünüzde büyüteceğiniz bir şey değil. Özellikle şöyle yayınlara da dikkat edin lütfen. Birisi sana şöyle söylüyorsa sen de şunu söyle. Birisi sana şöyle yapıyorsa sen de şunu yap gibi videolar sizin duyarlılığınızı da artıracak arkadaşlar. Biz zaten duyarlı zemini dönüştürmeye çalışıyoruz ve bir şeyleri normalleştirmeye çalışıyoruz. Hatalı algılarımızı olması gerektiği yönde değiştirmeye çalışıyoruz, öyle değil mi? Ben size gelsem desem ki birisi sana şöyle yaparsa sen de şunu yap desem, siz habire şimdi o davranışı kollayacaksınız. O davranış size geldiği zaman veya o söz size söylendiği zaman şunu demem lazımdı diye düşüneceksiniz ve kendi mantığınız devreden çıkacak. O konuya duyarlılık geliştirmiş olacaksınız çünkü sürekli takip ediyorsunuz. Artı gözünüzde büyüyecek bu konu. Bunlara hiç gerek yok. İnsan dediğimiz insan. Kendinizden pay biçin. İnsanlar değişir. İnsanların sağı solu belli olmayabilir. Herkes son derece olgun bireyler değil. Hepimizin hataları var. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Belirli davranışlarda kişi hakkında belirli kanaatlere sahip olabiliriz, evet. Ama bu bizim o kişiyi gözümüzde büyüttüğümüz için değil, yarın öbür gün başımıza gelecek bir şeyden dolayı şaşırmamamızı sağlayacak. Yani ben bu yayınları aslında bu yüzden yapıyorum. Birisi yarın öbür gün size bir yanlış yaptığı zaman siz o yanlışı öngörebilin diye yapıyorum arkadaşlar. Öngörebilir miyiz peki? Büyük oranlarda öngörebiliriz. Öngörememe ihtimalimiz var mı? Elbette ki var. Ama sizin 10 tane kırmızı çizginiz varsa biz en azından yarı yarıya bunu anlayabilme kabiliyetimizi artırmış oluyoruz ve günün sonunda insanların söz ve davranışlarını çok daha kolay normalleştirebildiğimizi görüyoruz.
Peki karşımızdakini sorular sorarak tanıyamaz mıyız? Arkadaşlar bana göre insanları tanımanın en iyi yolu onlara soru sormak değil, onları değişen koşullarda gözlemlemektir. Ne kadar gözlemlemektir peki? Buradaki sürelere takılmanıza gerek yok. İlk videoda mantık ve gözlem olarak ben size 2 tane anahtar verdim. Bu anahtarları her zaman kullanabilirsiniz. Bu sizi yorar mı? Hayır, yormaz arkadaşlar. Bu zaten sizin için otomatikleşecek. Peki sizi zorlar mı? Eğer çok duygusal bir insansanız, çok fazla mantığınızı ön plana koyabilen birisi değilseniz, başta zorlayabilir, evet, yadırgayabilirsiniz bunu. Ama insan değişebilir. Yeter ki farkında olsun. Değişim farkındalıkla başlar. Ben kendim de bunu uyguluyorum. Keşke daha önceden bu şekilde baksaymışım. Keşke insanları bu şekilde tahlil etseymişim diyorum şu anda. İnsanların söz ve davranışlarını çok fazla kafaya taktığım bir dönem oldu. Böyle zamanlarda mantığı tamamen devreden çıkarmıştım ve tamamen insanların bana söyleyeceği sözle ya da benim için yapacağı şeylerle ilgilenir olmuştum. İnsanları çok fazla gözümde büyütmüştüm. İnsanları asıl gözde büyüten şey zaten bence duygusal bakmak ve sözlere çok fazla anlam yüklemek. Halbuki sözlerde hiçbir şey yok arkadaşlar. Ağzı olan konuşur. Ben de söylerim, şunu yaparım, bunu yaparım diye hepimiz söyleyebiliriz ama insan mutlaka bir yerde fire verir arkadaşlar. Mutlaka. Bunu unutmayın. İsterse en iyi şekilde rol yapsın, isterse yıllarca rol yapsın, yalan söylesin ya da sizden bir çıkarı varsa mutlaka elinde bir yerde patlar arkadaşlar. Siz iyi bir gözlemci olursanız bunları anlayabileceğinizi düşünüyorum. Ve insanlarla çok daha beklentisiz, çok daha sağlıklı iletişimlere girebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü beklenti olduğunda ne oluyor? Duygular devreye giriyor. Bir bakış atsa suratınız asılıyor ya da en ufak şeyde küsüyorsunuz belki de ya da çok alınıyorsunuz insanlara. Böyle şeyleriniz de azalacak. Çünkü zaten mantıklı baktığınızda, gerçekçi bakabildiğinizde ve gözlemleyebildiğinizde çok fazla bir şey şaşırmamış olacaksınız. Yani ve sizinle ilgili bir durum olmadığını, o kişinin yapısıyla, karakteriyle alakalı, yani tamamen o kişiyle ilgili bir şey olduğunu idrak edeceksiniz. Ve size çok fazla yansımayacak bu durum. Yani sizi çok fazla etkilemeyecek. Bir karar alırken tabii ki de ona göre davranacaksınız. Bunun da muazzam katkısını göreceksiniz. Örneğin karşı taraf güvenilir mi değil mi? Ya da ben bu kişiye bir sırrımı verebilir miyim? Bir derdimi açabilir miyim? Bu kişi aklı selim bir insan mı? Olgun bir insan mı? Gibi çıkarımlara da varacaksınız. İnsan dediğimiz canlı biraz komplike bir yapıdır arkadaşlar. Bizim parmak izlerimiz bile birbirinden farklı. Her an değişebiliriz. Her an ne yapacağımız belli olmayabilir. Bunu nereden biliyoruz aslında? Kendimizden de biliyoruz. O nedenle insan ne kadar komplike olursa olsun biz bu basit yöntemlerle komplike olan bir yapıyı daha düz bir zemine, daha mantıklı bir zemine oturtabiliriz ve daha basit bakabiliriz. Söylediğim gibi arkadaşlar ben size şunu yapın, şöyle derse böyle deyin demek istemiyorum. Bu dediğim gibi duyarlılığınızı da artırır. Bunlara gerek yok. Buna bir örnek verecek olursam zamanında takip ettiğim bir psikolog vardı arkadaşlar. Bu çok duyarlı olduğum dönemde. Bir tane videosunda şunu söylüyordu. İnsanlara fikir beyan ederken bence demeyin. Bu özgüven düşüklüğü olarak algılanabilir diyordu. Ben o zamanlar bu videoya hak vermiştim. Yani evet bence demek gerçekten de hani bir özgüven düşüklüğü, tabiri caizse bir eziklik olarak algılanabilir diye düşünmüştüm. Burada madalyonun bir de görünmeyen yüzü var arkadaşlar. Şimdi dikkatiniz oraya gittiğinde bence dememeliyim, karşı taraf bence dedi mi, karşı tarafın kendine güveni var mı, ben bence dedim mi diye savaş haline giriyorsunuz. Hem karşı tarafı takip etmenize neden oluyor hem de kendinizi takip etmenize neden oluyor. Bu kelime gerçekten bizim özgüvenimizi düşürüyormuş gibi hissediyoruz. Yine hatalı his algısına çıkıyor. Ağzımızdan bence kelimesi kaçtığı zaman benim özgüvenim düşük olarak algılıyoruz. Böyle algılatılıyor bize. Duyarlılığımız arttıkça artıyor. Hepi topu bir kelimeyken bu bir kelime gözümüze dağ gibi büyüyebiliyor. Abartıyorsun diyenleriniz olabilir. Hiç de abartmıyorum arkadaşlar. Ben bir ara gerçekten bence kelimesini kullanmamaya çalışıyordum ve bununla savaş haline girmiştim. Türkçemizde bence diye bir kelime var. Bence ne demek? Benim fikrim demek. Bana göre demek. Yani bu benim fikrim, bu benim kanaatim. Bence demeden ben nasıl fikir beyan edeceğim? Yani bence tabii ki de demeyebilirim ama bence dersem bunun nesi özgüven düşüklüğü? Yani ben fikrimi beyan ediyorum öyle değil mi mantıken? Bence diyorum, bence bana göre böyle fikrimi beyan ettim. Bunun neresi özgüven düşüklüğü? Yani bence kelimesi burada neyi belirledi? Bunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu tür videolarla duyarlılığınızı lütfen artırmayın. O yüzden ben size bence insanlarla ilgili çıkarım yapmanızı sağlayabilecek doneler vereceğim.
büyük oranda bir şeylerin göstergesi olacak. Siz bunları ilişkilerinizde birilerini tanırken kullanabileceksiniz. Sizin için önemli olmayan maddeler de olabilir. Zaten bir önemi yok. Sizin için önemli olan maddeleri göz önünde bulundurabilirsiniz veya siz de eklemeler yapabilirsiniz. Ben insan ilişkilerinde sizin çıkarım yapmanızı sağlayacak, az çok o kişiyi tanımanıza yardım edebilecek belirli göstergeleri size söyleyeceğim. Bunlar benim mantık ve gözlemi kullanarak vardığım sonuçlar. Haydi başlayalım. İlk maddemiz, arkadaşlar birisi eğer size sürekli başkalarının hakkında konuşuyorsa, özellikle yeni tanışmanıza rağmen bunu yapıyorsa, yani bu kişi dedikodu yapıyorsa, bu kişinin dedikodulu ortamları varsa ya da başkalarıyla konuşurken birilerinin arkasından konuşuyorsa, sizin arkanızdan da konuşması muhtemeldir. Bir diğer konu. Eğer bu kişi birilerini aldatıyorsa, birilerini kandırıyorsa, birilerine yalan söylüyor ise size de yalan söyleyebilir. Burada tabii ki şüphe devreye giriyor. Şüphe duygusu boş yere ortaya çıkmaz arkadaşlar. Beyin belirli gözlemler yapar ve bir sonuca varır. Bak der, burada bir tutarsızlık var. Yani burada bir şüphelenmen gereken bir durum olabilir. Bu daha çok aldatmalarda karşımıza çıkar. Önce ortada bir şüphe vardır değil mi? Yani bir şeyler olmuştur. Sonucunda bir şüphe doğmuştur. O şüphe sizi belirli yönde harekete geçirebilir. Yani o kişiyi takip etme yönünde ya da daha da çok dikkat etme yönünde sizin duyarlılığınızı artırır. Aslında orada şüphe duygusu da sizi korur. Yani burada şüpheci olabilirsiniz. Başkalarına karşı yaptığı bir şey varsa size de karşı bunu yapabilir. Ha, bu neyi sağlayacak? Yani ne sonucuna varmamızı sağlayacak? Bu kişiyle yuva kuracaksanız bunu göz önünde bulunduracaksınız. Yuva kuracağınız kişi başkalarını aldatarak sizinle yuva kurmak istiyorsa aslında burada büyük bir gösterge devreye giriyor. Bunu yapabilir demek ki bu kişi. Yani bundan çekinmiyor, bundan imtina etmiyorsa, onun için normalse bunu size karşı da yapabilir. Ne oluyor dolayısıyla? Burada bir sonuca varmanızı sağlayabilir bu bilgi. Şüphe duygusuna da ayrıca kısa bir yayın yapmak istiyorum arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Şüpheci insanlara böyle paranoyak mısın falan derler ama hiçbir şey boş yere ortaya çıkmaz. Şüphe duygusu sizi korur. Bunu unutmayın lütfen. Şüphelendiğinizde bunu bir anormallik gibi görmeyin lütfen. Bir diğer konu, eğer bu kişinin belirli alışkanlıkları varsa, belirli bir yaşam tarzı varsa, siz istiyorsunuz diye bunları değiştirmeyebilir arkadaşlar. Yani örneğin alkollüyken araç kullanma mevzusu diyelim. Şimdi zaten alkollüyken araç kullanan birisi başkalarının canını tehlikeye atıyor. Kendisinin de canını tehlikeye atıyor, öyle değil mi? Yani aklı çok başında değilken araç kullanmaya yelteniyor. Zaten büyük ihtimalle bu kişi olgun bir birey bile olamamış. Yani bu kişinin kendisine saygısının olduğunu ben düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü kimsenin canını bilerek, isteyerek tehlikeye atamayız. Yani böyle bir hakkımız yok. Bu konuda iradeli olmayabilir. Ama siz dediniz ki ben senin alkolüne karışmıyorum. Tamam, içebilirsin ama alkollüyken araç kullanmamanı rica ediyorum dediniz. O kişi de tamam dedi. Sonra siz yarın öbür gün bu kişiyle evlendiniz. Bu kişi sözünü tutmayabilir arkadaşlar. Bu yönde beklentiye girmeyin diye söylüyorum. Bu kişi zaten bunu yapıyordu değil mi? Bir alışkanlığı vardı. Yani bu alışkanlık ne olursa olsun, o anki herhangi bir alışkanlık. Sonradan kazanabilir mi alışkanlığı? Tabii ki sonradan kazanabilir. Örneğin alkol kullanmıyordur. Yıllar sonra başlar. Bu da olabilir. Ama biz elimizdeki verilerle yola çıkacağız. Mevcut alışkanlıklarına göre yola çıkmak zorundayız arkadaşlar. Yoksa biz geleceği bilemeyiz, kendimizi de bilemeyiz. Bu kişiden alışkanlıkları yönünde beklentiye girmeyin arkadaşlar. Verdiği sözlere çok fazla bel bağlamayın. Söz vermiştin, yapmayacaktın, bilmem ne diyerek gözünüzde büyütmeyin bu insanları. Çünkü alışkanlıklar bazı insanlarda kolay kolay değişmiyor. Yani karşı tarafın istemesi ve gerçekten bu konuda olgun olması gerekiyor. Yani eğer sizin istediğiniz şey mantıklı bir istekse, örneğin başkalarına bakma. Yani ben başkalarına bakmanı istemiyorum. Tanımadığın insanlarla yazışmanı istemiyorum. Tanımadığın insanları eklemeni istemiyorum dediğinizde bu zaten gayet makul ve olması gereken bir istek. Zaten bunu istemenize bile gerek yok. Fakat karşı tarafın böyle bir alışkanlığı varsa bunu yine yapabilir arkadaşlar. Bu konuda kimseye %100 güvenmemenizi tavsiye ederim. Yani mevcut alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak, bunları mümkün olduğunca gözlemleyerek o kişi hakkında belirli kanılara varabilirsiniz. Alkol örneğini vermişken, alkollü ortamlarda nasıl veya alkol aldığında nasıl, bunu da gözlemleyebilirsiniz. Arkadaş çevresine bakabilirsiniz, bu kişinin ortamlarına bakabilirsiniz. Gözlemleyerek belirli çıkarımlar yapabilirsiniz. Örneğin arkadaşları onu kullanıyor mu? Arkadaşlarının bir çıkarı var mı? Ya da onun arkadaşlarından bir çıkarı var mı? Konuştuğu konular nasıl, toplanınca ne yapıyorlar gibi şeylerle belirli fikirlere sahip olabilirsiniz. Tabii ki çok fazla detaylandırmak istemiyorum arkadaşlar, dediğim gibi. Burada sizin hoşunuza giden veya gitmeyen şeylere göre bunlar değişecektir. Bir diğer konu sorumluluk sahibi mi? Örneğin borç veya ödünç aldığı şeyleri geri veriyor mu?
Buna bakabilirsiniz. Hesap kitap yapıyor mu? Buna bakabilirsiniz. Yani sen bana şunu şu kadar verdin, ben de sana bunu bu kadar vereyim mantığında ilerliyor mu? Siz bir şey yapmadan bir şey yapmıyor olabilir ya da yaptığı şeylerden sonra bir karşılık bekliyor olabilir. Bu da yine güzel bir gösterge aslında. Yani zaten gönlünden geçip de verdiği şeyin peşine düşüyorsa, bir karşılık bekliyorsa bu çok sağlıklı bir yaklaşım olmayacaktır arkadaşlar. Birine bir şey veriyorsan, bir şey hediye ediyorsan bir karşılık bekleyerek yapmazsın. Karşılık bekleyerek yapmak da zaten duyarlılığınızı çok fazla artırır. Hesap kitap yapmak, bunları ölçüp biçmek çok fazla vaktinizi alacaktır arkadaşlar boş yere. Belki de %100 karşılıksız bir ilişki olmaz. Sonuçta hepimizin bir menfaati var. Yani bir güler yüz dahi bir karşılık vermektir, öyle değil mi? Ama benim burada bahsettiğim şey çok fazla hesap kitap yapmak. Yani örneğin siz bir karşılık vermediğinizde onu kesmesi olabilir. Küsmesi, darılması, kendi kendine o hesaba girmesi olabilir. Anladınız diye tahmin ediyorum. Bir diğer konu, bir şeyleri size karşı koz olarak kullanabiliyor mu? Bir şeyleri sizin yüzünüze vurabiliyor mu? Değil mi? Yani bu da yine insanları tanımada bence önemli bir göstergedir. Siz güvenerek bir şey anlatmışsınızdır. Sen de zaten şöylesin der mesela. Yani bunu bence kimsenin yapmaması gerekiyor arkadaşlar. Belki de bunu söylemesi gerekiyordur, atıyorum, ama bu şekilde söylememesi gerekiyor. Bir kozmuş gibi değil de daha uygun bir dille söyleyebilir. Uygun bir dil demişken üslubu nasıl? Yine bu da önemli. Hem size karşı hem diğer insanlara karşı üslubunun makul olması, yerinde olması bizim için aslında birçok şeyi gösterir. Yani o insanla tartışmalar olabilir aranızda. Tartışma sırasında bir şeyleri açığa vurmuyorsa, bir şeyleri koz olarak kullanmıyorsa, kendini olması gerektiği şekilde ifade ediyorsa bu da yine aslında güzel bir göstergedir bizim için. Tabii ki ilerisini kimse için %100 bilemeyiz. Arkadaşlar yayın çok fazla uzamasın. Diğer maddelere de girersem video çok fazla uzamış olacak. O yüzden devamını bir sonraki videoda paylaşmak istiyorum. Bitirmeden önce beklentilerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Biz insanlardan beklentiye girebiliyoruz. Evet, haklı olarak giriyoruz. Yani karşı taraf dostumuzsa veya eşimizse bir beklentimiz olabiliyor. Ama insanların her zaman, her koşulda bizim beklediğimiz şekilde davranmama ihtimalini de düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. İnsanlardan çok fazla beklentiye girdiğinizde orada bir duyarlılık geliştirmiş oluyorsunuz ve sürekli karşı tarafı takip etmeye başlıyorsunuz. Yani bana bunu nasıl yapar, bana bunu nasıl söyler ya da şöyle yapması gerekiyordu, böyle yapması gerekiyordu gibi düşüncelerimiz olabiliyor. Biz bu duyarlı zemini insanlar hakkında mümkün olduğunca doğru sonuçlara varmaya çalışarak dönüştüreceğiz arkadaşlar. Peki bunun sonucunda ne olacak? Yarın öbür gün size bir yanlış yaptığında bu sizin için aslında daha normal olmuş olacak. Yani insandır, yapabilir diyebileceksiniz. Önemli olan burada bizim algılama biçimimiz ve buna ne tepki vereceğimizdir. Örneğin aldatıldınız diyelim. Hiç de beklemiyordunuz o kişiden. Böyle vakalar var, yani karşı taraftan hiç beklenmiyor ama eşini aldatmış. Hiç konduramıyorlar. Konduramayınca ne oluyor? Daha çok üzülüyor karşı taraf, daha çok yıpranıyor. O nedenle hep diyorum ki insanları çok fazla gözünüzde büyütmeyin. İnsanlara %100 güvenmeyin. Bunu güven yayınında da işledim. Tamam, üzüleceksiniz ama belki daha kolay ayağa kalkacaksınız ve hayatınızı devam edeceksiniz. Hayatta her an her şey olabilir. Olabilir demek olacak demek değil. Olabilir demek esnek olabilmektir. Esnek olmak ne demektir? Duyarlılığı azaltmak demektir. Etkilenme hassasiyetini düşürmek demektir. O yüzden insanlara karşı olabilir esnekliğinde yaklaşmak sizi de rahat ettirecektir. Sizin de insanları severek başlamanızı sağlayacaktır. İnsanlara daha güler yüzlü, daha cana yakın olmanızı sağlayacaktır. Sorularınız ve fikirleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Söylediğim gibi eğer izlemediyseniz 1. bölümü de muhakkak izleyin. Videonun sonuna ekleyeceğim zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.